Herkese merhaba, ben Deniz Ergen. Bugün sizlerle yırtmaçlı kalem etek dikimi paylaşacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Eteğimi yapmak için gabardin kumaş kullanacağım. Bu tok ve likrası yüksek bir gabardin kumaş. Tok bir kumaş olduğundan iç göstermeyeceği için astar da kullanmadım. Öncelikle kumaşımı 2 kat bir şekilde önüme alıp tekrardan kenarından 2'ye katlıyorum. Kalıp olarak ben direkt bir kalem eteğimi kullanacağım. Siz isterseniz kendi ölçülerinizle de kesebilirsiniz. Böyle bir eteğiniz yoksa. Kumaşımın katından 4 santim işaretliyorum ve 4 santim ilerisine yerleştiriyorum eteğimi. Alt tarafına katlama payı fazlaca vererek etrafından dikiş payı bırakarak kesiyorum. Şimdi böyle genişçe bir etek parçası elde ettik. Öncelikle parçalardan bir tanesini alıp 2'ye katlıyorum ve orta kısmını iğne ile işaretliyorum. Daha sonra kenardan 12 santim uzaklıkta işaret bırakıyorum. Ve bu kısmı dümdüz bir şekilde çiziyorum. Çizdiğim yeri kesiyorum. Artık orta kısma bıraktığım işaretleri alabilirim. Kaydırmamak için yapmıştım zaten. Şimdi gördüğünüz gibi ön parçamı 3 parça olarak ayarladım. Bu kestiğim yerleri zikzak dikişiyle temizliyorum. Eteğimizin alt kısmını yırtmaç yapacağımız için temiz bir görüntü olması gerekiyor. Şimdi yırtmacı ayarlayacağız. Alt katlama payını unutmadan yırtmacın boyunu işaretliyoruz. Ben 17 santim kullandım. Ve daha sonra işaretlediğim yerlerden minicik çıtlar atıyorum. Bu çıt çıtımın alt kısmını zikzak dikişimin kalınlığında 2 kez içeri doğru kıvırıyorum. Buralardan düz dikişle dikeceğim.
sonra bu şekilde görülüyor. Şimdi üst tarafını birleştireceğim. Bunun için güzelce parçalarımı denkleştiriyorum ve birbirine iğneliyorum. Burayı da aynı şekilde düz dikişle dikeceğim. Ama dikişimi tam olarak yırtmacı en son köşesinden itibaren yapacağım. Yani oradaki dikişimi yırtmacının kenarı olarak devam ediyormuş gibi olacak. Böylece dikiş arası yırtmaç elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi dikişten ayrılıyor. Şimdi diğer kalan kenar parçamı da orta parçamın diğer tarafına yerleştirdim ve buradan düz dikişle dikiyorum. Aynı kalınlıkta dikmeye dikkat edin. Çünkü yırtmaç için fazla pay bırakarak içeriden diktik. Sonra bu dikişlerimi ayırarak güzelce ütüleyeceğim. Bu şekilde ön parçamızı hazırladık. Şimdi sıra geldi arka parçayı hazırlamaya. Arka parçayı da ön parçayla beraber geniş kestik. Ama yırtmaç yapmayacağımız için fazla paya gerek yok. Bu yüzden kat kenarından fazla bıraktığım yeri işaretliyorum. Ve bu işaretlediğim yere fermuar payı ekleyerek kenarından dümdüz çiziyorum. Çizdiğim yeri kesiyorum. Arka tarafı dikişli ve ortadan fermuar yapacağım için bu şekilde yapıyorum. Eğer ki eteğinizin yan tarafından fermuar yapacaksanız bu işleme gerek yok. Şimdi ön parçamın üzerine iki yan parçamı kapatıyorum ve gösterdiğim yerlerden düz bir dikişle dikeceğim. Parçayı diktikten sonra kenarlara güzel bir bastırma ütüsü yaptım ve bu şekilde görülüyor. Şimdi sıra geldi bel kemer ölçümüzü ayarlamaya. Öncelikle ölçü aldım. Belime uygun dikdörtgen bir şerit kestim ve bunu eteğimin beline iğneliyorum. Kemeri diktikten sonra bu şekilde görülüyor. Eteğimi rahatça giyebilmek için bir gizli fermuar ekliyorum arka kısmına. Fermuarımı buraya yerleştirip iğneliyorum.
sonra bu şekilde görülüyor. Gayet temiz bir görüntü elde etmiş olduk. En son olarak da etek ucunu kapatacağım. Burayı bir kat katlayıp düz dikişle dikiyorum. Eteğimizin alt kısmı da temiz bir şekilde kapanmış oldu. Son olarak eteğimin yırtmaç kısmına ayrıntı eklemek istedim. Bunun için broş iğne takacağım. Böylece eteğimizi tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.